Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Ford Tourneo Tourer. Ford'un ticari modelleri de en az otomobilleri kadar bir kez kullananların kesinlikle hayran olduğu, haklarında en ufak olumsuz bir şey duymadığı modeller olarak varlığını sürdürür. Son dönemde Volkswagen'le yapılan anlaşmalar biraz tartışmaya neden olsa da öyle bir model var ki bomba gibi geliyor. Tourneo Tourer, ikinci neslinde tamamen değişen tasarımı, özellikleri ve fazlasıyla bir ticariden daha fazlası. Ticari Defender olarak benzetme yapılan yeni Tourneo Tourer hakkında bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Öncelikle gelin şu konuda bir anlaşalım. Bu otomobillere her ne kadar ticari denilse de onlar camlı halleriyle birer MPV. MPV nedir derseniz Multi-Purpose Vehicle, yani çok amaçlı araç. Ne kadar da cuk diye oturuyorlar değil mi? İşte bizim Tourer ve onun nezdinde benzer modellerde aslında birer MPV ki bunu da Doblo'yla bir hayli kabul etmiş bir milletiz. Neyse, dönelim başrol oyuncumuza. Ford Tourneo ya da Transit Tourer ilk kez 2014 yılında global B platformu üzerinde Ford Fiesta ve BMX ile birlikte geliştirildi. Ford Otosan tarafından da Kocaeli'nde üretildi. Benim için uzun göğsü ve görünmeyen kaputuyla fantastik bir deneyim olan Tourer, halen daha sürdürdüğü başarısıyla kendinden söz ettiriyor. Tarihler 2023'ün sonlarını gösterirken ikinci nesliyle bizi karşılayan yeni Tourer, önceki nesline asla benzemiyor. Yine yeniden Ford Global B platformu üzerinde Ford Otosan tarafından Kocaeli'nde üretilen yeni Tourer'ın platform kardeşleri Ford Puma ve Ford Fiesta. Bu, yeni Tourer'ın hem SUV hem de binek DNA'sına sahip olduğunun resmi kanıtı. Ön tarafın tamamını kaplayan dev panjuru varmış gibi görünmesi ve köşeli tasarımıyla bir SUV'ye daha çok benzeyen yeni Tourer'ın farları panjurun hemen dibinde. Önceki neslindeki Aston Martin panjura da burada elveda diyoruz. Köşelerde LED sinyallere yer verilmesi ve bu şık tasarım oyununu ben ilk gördüğüm andan itibaren çok beğendim. Yatay gelen kaputun çizgileri de çok spor durmuş. Tamponsa sis farları ve hemen altındaki hava kanalları sayesinde siz isteseniz de istemeseniz de araziye bir göz kırpıyor. Yeni Tourer'ın ön tarafı neresinden bakarsak bakalım bizden tam puan almayı başardı. Defender lakabını aldığı profili ticari ile MPV arasında. Eminim sağda solda duymuşsunuzdur ticari Defender yakıştırmasını. Haksız da sayılmaz hani. Defender gibi sert bir kaput, A ve C sütunuyla yeni Tourer çok sert ve sağlam duruyor. Özellikle cam modeliyle asla bir ticari gibi görünmeyen yeni Tourer'ın profilinin önceki nesile hiç benzememesi algıyı da değiştirmiş. Önceki neslinde olmayıp yeni eklenen teker üstü düdükler arazi havasını biraz daha desteklerken özellikle arka tekerin biraz daha içeride olan konumu değişmemiş. Bunun nedeninin platformdan kaynaklandığını Tanso videomuzu izleyen takipçilerimiz çoktan öğrendi bile. Akıcı bir silüetin olduğu profilde bence aşırı karizmatik bu jantlar 15, 16 ya da 215, 55, 17 inç olarak satın alınabiliyor. Alınır hocam, alınır. Renk seçeneklerinde ise lansman özel bu yeşil rengin dışında klasik renklerde beğeninize sunuluyor. Küt duruşuyla yeni Tourneo Tourer'ın arka tarafına hayran olacaksınız. Hayran olunur çünkü. Önceki neslinde daha oval olan bu tasarımın kapı gibi bir tasarıma geçmesi beğenilir. Köşelerde piyano siyahı çerçevesiyle stoplar klasik kalmaya devam etmiş. En azından bir LED güncellemesi gelebilirdi diye düşünüyorum. Neyse, o da makyaja kalsın artık. Düz arka cam olduğundan daha geniş bir izlenim vermesine neden olmuş. Bagajın merkezinde marka logosu, onun hemen altında ise sadece Tourneo yazısına yer verilmiş. Onun dışında tertemiz pure pak bir arka tasarımdayız. Tampon ise pas geçirmemiş, ortasında mini eklentisi ve reflektörleriyle tasarımı tamamlamış. Diyoruz ya bazen, önüyle, profiliyle, arkasıyla biz yeni Ford Tourneo Tourer'a kocaman bir yıldız veririz. Boyutları da kocaman alan yeni Tourer 4340 mm ile önceki nesline göre 180 mm daha uzun, 1790 mm ile 6 mm daha dar ve 1830 mm ile 83 mm daha yüksek boyutlara sahip. 6 mm dar olmasına bakmayın, o kaportanın daha sivri hale gelmesinden kaynaklanıyor. Diğer boyutlarda büyümesi ise onu neredeyse segment atlatacak cinsten. Dingil mesafesi 2690 mm ile önceki nesline göre tamına 201 mm daha uzadı. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Önceki neslinde beni boğan, üstümüze gelen konsoldan sonra ikinci neslinde adeta bir otomobil havasında.
Maalesef bir türlü sevemedim şu üst üste gelen konsolları. Fakat siz bizi sevdiyseniz kanalımıza abone olarak, videoyu beğenerek ve paylaşarak ailemize katılabilirsiniz. Gelin biraz sevdiğimiz konsollarla haşır neşir olalım. Yeni Ford Courier'ın kapılarından geçip iç mekanına geçerken yanal destekleri yeterli olan koltuklar bizi karşılıyor. Manuel olarak ayarlanan bu koltuklara oturduğunuzda "Abi cidden gerek var mı?" dediğim direksiyon simidini gördüm. Ford, iyi güzel hoş, fakat bu direksiyondan bence artık kurtulmanın zamanı gelmişti. Hele ki böyle bir efsane tasarımda. Tabii bu direksiyonu sevenleri memnun edeceği aşikar. Bu direksiyonun hemen arkasında multimedya ekranını da kapsayan kalın çerçevesiyle aşağıda konumlanan yarı dijital gösterge ekranını görüyoruz. Mavi rengin hakim olduğu bu ekranı ben beğendim. Multimedya ekranına gelince işler biraz karışıyor. Standart olarak böyle ufak bir ekranın geldiği orta konsolda en üst donanım için 12 inç büyüklüğünde devasa bir ekran sunuluyor. Dokunmatik hassasiyetin, tema ve anlaşılır grafikleriyle SYNC 4 işletim sistemiyle çalışan bu ekranda beğendiğimi söyleyebilirim. 12 inçlik versiyonda klima kontrolde ekranın içinde gelen yeni Courier'da standart ekranda konsol üzerine klima kontrol ünitesi geliyor. Konsolun aşağısında ise cep telefonu koyabileceğiniz bir alan, bağlantı portları ve yakışıklı vites kolunu görüyoruz. Devamında alçakta olmasından dolayı kullanımı zorlaştıracak bardaklıklar ve küçük eşya gözleriyle halis mulis fren koluna yer verilmiş. Koltuğa entegre kol dayama ve büyük saklama alanı da burada duruyor. Yolcu tarafı da adeta bir SUV konforunda olan yeni Courier'da alabildiğine her yerde saklama alanları mevcut. Bu da kullanımı fazlasıyla kolaylaştırıyor. Kabin her anlamda başarılı ve yaşanabilir olmasıyla bizden bir yıldız da alarak yıldız sayısını 4'e çıkardı. İş bu, iki yandan da açılan sürgülü kapılarından arka koltuklara doğru geçerken 2 kişilik gibi tasarlanmasına biraz içerledik. Yanal destekleri segmentine göre iyi olan bu koltuklar katlanması, kaldırılması ve işleve göre yerleştirebilmesiyle MPV tanımının hakkını veriyor. Arka camların otomobil gibi elektrikli olarak açılabilmesi de eminim bu otomobilin satın alınmasında büyük fark yaratır. Gelin hadi bir de bagaja bakalım. Bize ne vaat ediliyor? Yeni Tourneo Courier'ın bagajında arka koltuklar normal konumundayken 570 litre hacim sunuluyor. Panzot detayında dikkatinizi çekerim. İçinde irili ufaklı birçok saklama alanıyla burada koltukları yatırdığınızda 1198 litre ki tavana kadar yükleme yaparsanız 2162 litre hiç fena değil. Günlük kullanım konusunda en net kararı vermenizi sağlayacak sürücü ve güvenlik özelliklerinde Ford kalitesini konuşturuyor. Ford'un en iyi olduğu konulardan biri şüphesiz sürüş dinamikleri ve güvenlik faktörü. Bunu uzun yıllar motor sporlarına yaptığı yatırıma ve başarılarına borçlu olan Ford'un efsanevi modeli Fiesta ile aynı platform üzerinde üretilen bir otomobilden de daha hızını beklemek haksızlık olurdu. Yeni Ford Courier'da birçoğu standart olarak da sunulan otomatik yanan uzun farlar, hız sabitleyici, önde ve arkada bulunan park sensörleri, o kadar arazi ve MPV vurgusu yaptıktan sonra standart olması üzüleceğimiz yokuş kalkış sistemi, şerit takip sistemi, olası çarpışmalarda fren yaparak kazaların önüne geçen önden çarpışma önleyici, geri manevraları daha da kolaylaştıran ve bu tip araçlarda kesinlikle olması gereken geri görüş kamerası, yol üzerindeki trafik işaretlerini üzerindeki kameralarla görerek ekranlarla size gösteren trafik işaretlerini tanıma sistemi ve örneğin ters bir yön yola girdiğinizde sizi uyaran yanlış yol alarmı yeni Courier'da sunulan sürüş asistanlarını oluşturuyor. Tabi bitti mi? Asla. Opsiyonel şekilde satılan yeni Ford Courier'ın otonom şekilde trafikte ilerlemesini sağlayan adaptif hız sabitleyici ve dur kalk özellikli şerit takip sistemi, kör noktanızda kalan araçları aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla size gösteren kör nokta uyarısı, ülkemizde mobese kazalarına en çok yansıyan kaza yeri kavşaklarda sizi olası kazalardan koruyan kavşak yardımcısı ve geri manevralardaki ekstrem durumlarda sizin yerinize fren yapan geri fren asistanı yeni Ford Tourneo Courier'da emrinize amade özellikleri oluşturuyor. Vallahi ne diyeyim, insanın ne gerek var SUV'ye diyesi geliyor. Geldik en güzel finale. Hem elektrikli hem içten yanmalı motor seçenekleriyle her zevke ve ihtiyaca uygun Tourneo Courier modelleri sizi bekliyor. Elektrikli e-Courier için ayrı bir video hazırlanması gerek. Çünkü onun marifetleri, tasarımı ve özellikleri içten yanmalı Courier'a pek benzemiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse ilk elektrikli otomobil deneyimini bile tüm yürekliliğiyle taşıyabilecek olan e-Tourneo Courier'da arayı çok açmadan tanımalıyız. Hazır ÖTV'ler de %10'a çekilmişken. Bizim Courier'da şaşırabilirsiniz fakat 1.0 turbo EcoBoost motor yer alıyor. Böylesine kocaman bir MPV için iddialı olan bu hacimden 125 beygir güç üretilmesi ise tam bir şov.
6 ileri manuel ya da yenilenmiş 7 ileri çift karbon otomatik viteste eşleşen bu motorda start stop ve aktif ön panjur standart olarak geliyor. Aktif ön panjur böyle büyük havalandırma girişi için gerekli. Motorun ısınmaya ya da hava ihtiyacı olduğu anlarda açılıp kapanması çok iyi. Şimdi geldik hem en güzel hem de en acı bölüme. Yeni Ford Tourneo Courier şu an Avrupa'da 25.450 Euro'dan başlayıp videomuzda da incelediğimiz aktif donanımda 28.950 Euro'ya alıcılarını bekliyor. Vergisiz hali neredeyse 1 milyon. Yeni Ford Tourneo Courier'ın baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Hakikaten dedikleri kadar da varmış. Defender lakabını da sonuna kadar hak ediyor. Peki siz yeni Tourneo Courier hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şey ve Tourneo Courier hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.